Merhaba arkadaşlar, Halef dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce, Halef dizisi çok güzel ve asla final olmasın diyenler, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım. Son bölümdeki ortaya çıkan bu büyük kırılmanın ardından hikaye artık geri dönülmez bir yola giriyor ve karakterlerin her biri kendi iç savaşının en karanlık noktasına sürükleniyor. Aşır ile Akif arasında başlayan hesaplaşma yalnızca iki adamın mücadelesi olmaktan çıkıp bütün dengeleri sarsan bir güç savaşına dönüşüyor. Aşır'ın öğrendiği gerçek, onun gözünde artık hiçbir bağın, hiçbir geçmişin değerinin kalmadığını gösteriyor ve bu durum onu daha acımasız, daha gözü kara birine dönüştürüyor. Akif ise köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hamleler yapmaya başlıyor çünkü kaybedecek çok şeyi olduğunu fark ediyor ve bu farkındalık onu kontrolsüz bir yola sürüklüyor. İkili arasındaki bu gerilim bir sonraki bölümde sadece fiziksel bir çatışma değil, aynı zamanda çevresindeki herkesi içine çeken büyük bir yıkım dalgası yaratacak gibi duruyor. Serhat cephesinde yaşananlar ise duygusal olarak çok daha derin bir kırılma yaratıyor. Hicran'ın kardeşi olduğunu öğrenmesi, onun bütün kararlarını sorgulamasına neden oluyor. Bir yanda geçmişin yükü ve kan bağı, diğer yanda yıllardır süren düşmanlık ve intikam duygusu arasında sıkışıp kalan Serhat'ın artık eski Serhat olması mümkün görünmüyor. Bu ikilem onun liderlik gücünü zayıflatırken aynı zamanda çevresindeki insanların ona olan güvenini de sarsıyor. İçinde yaşadığı bu çöküşün dışarıya yansıması kaçınılmaz hale geliyor ve bu durum rakiplerinin işine yarayacak büyük bir boşluk oluşturuyor. Serhat'ın ya daha sert ve duygusuz birine dönüşerek kontrolü tekrar ele alması ya da tamamen dağılması ihtimali hikayenin en kritik kırılma noktalarından biri haline geliyor. Hicran ve Ziyan Ağa'nın ölüm kalım savaşı ise yalnızca iki karakterin kaderini değil, bütün hikayenin yönünü belirleyecek bir eşik oluşturuyor. Eğer bu mücadeleden biri kaybederek çıkarsa, ortaya çıkacak boşluk sadece duygusal değil, aynı zamanda güç dengesi açısından da büyük bir sarsıntı yaratacak. Özellikle Hicran'ın hayatta kalması durumunda Serhat'ın vereceği kararların daha karmaşık ve ağır sonuçlar doğuracağı açıkça hissediliyor. Ziya Ağa'nın durumu ise eski düzenin devam edip etmeyeceğini belirleyen bir sembol gibi duruyor ve onun zayıflaması ya da ortadan kalkması yeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi ilerliyor. Yıldız ile melek arasındaki gerilim ise artık geri dönüşü olmayan bir düşmanlığa evriliyor. Ayten'in kurduğu oyunların açığa çıkmasıyla birlikte taşlar yerinden oynuyor ve bu iki karakter arasındaki çatışma sadece kişisel bir mesele olmaktan çıkıp daha büyük bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Ağalar Meclisi'nde yaşananlar bu çatışmanın sadece başlangıcı gibi duruyor. Çünkü ortaya çıkan skandal herkesin gerçek yüzünü biraz daha görünür hale getiriyor. Yıldız'ın köşeye sıkışmış hali onu beklenmedik hamleler yapmaya itebilirken, Melek'in giderek güç kazanması dengeleri tamamen tersine çevirebilir. Akif ile Nida arasındaki ilişkinin ortaya çıkması ise ihanet duygusunu daha da derinleştiriyor ve bu durum karakterler arasındaki bağları kopma noktasına getiriyor. Gizli kalan her şeyin açığa çıkmaya başlamasıyla birlikte kimsenin kimseye güvenemediği bir atmosfer oluşuyor ve bu güvensizlik ortamı herkesin daha sert ve daha hesapçı davranmasına neden oluyor. Bu durum hikayeyi daha karanlık ve daha öngörülemez bir hale getiriyor. Çünkü artık alınan her kararın sonuçları sadece bireysel değil, toplu bir yıkım yaratabilecek potansiyele sahip oluyor. Genel olarak bakıldığında, gelecek bölümde olayların daha da sertleşeceği,
duygusal kırılmaların derinleşeceği ve güç dengelerinin tamamen yeniden şekilleneceği bir süreç izlenecek gibi duruyor. Karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmesi, ihanetlerin açığa çıkması ve intikam duygusunun kontrolsüz bir şekilde büyümesi, hikayeyi daha yoğun ve sürükleyici bir noktaya taşıyor. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, herkesin bir bedel ödeyeceği ve bu bedellerin hikayeyi daha büyük bir kaosa sürükleyeceği hissi giderek güçleniyor. Hikaye artık geri dönülmesi neredeyse imkansız bir eşiğe dayanmış durumda ve yaşanan her gelişme karakterlerin iç dünyasında daha derin kırılmalar yaratmaya başlıyor. Yaşanan ihanetlerin ağırlığı, ortaya çıkan sırların yarattığı sarsıntı ve güç dengelerinin hızla değişmesi, herkesin yönünü kaybetmesine neden oluyor. Bu karmaşanın ortasında özellikle aşırın içinde büyüyen öfke, onu daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli bir noktaya taşıyor. Artık onun için mesele sadece hesaplaşma değil, aynı zamanda korku salarak kontrolü ele geçirmek haline geliyor. Bu da çevresindeki insanların ya ona boyun eğmesine ya da tamamen karşısında saf tutmasına yol açacak bir süreci tetikliyor. Akif ise farklı bir cephede ama aynı derecede kritik bir savaş veriyor. Üzerindeki baskı arttıkça yaptığı hamleler daha keskin ve geri dönüşsüz bir hal alıyor. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için daha büyük riskler almaya başlayacağı açıkça hissediliyor. Bu risklerin sadece kendisini değil, yanında olan herkesi de ateşe atma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Onun bu kontrolsüz hamleleri zaten kırılgan olan dengeleri tamamen parçalayabilecek bir zincirleme etki yaratabilir. Serhat'ın yaşadığı iç çatışma ise hikayenin duygusal merkezini oluşturuyor. Öğrendiği gerçekler onun geçmişle bugün arasında sıkışıp kalmasına neden olurken vereceği kararların ağırlığı giderek artıyor. Bu yükün altında ezilmesi ihtimali her geçen an güçleniyor ve bu durum liderliğini sorgulanır hale getiriyor. Çevresindeki insanların gözünde artık eskisi kadar sarsılmaz biri olmaması, otoritesinin çatlamasına yol açıyor. Bu çatlaklar büyüdükçe Serhat'ın ya kendini yeniden inşa etmesi ya da tamamen dağılması kaçınılmaz bir hal alıyor. Onun vereceği yön sadece kendi kaderini değil, etrafındaki herkesin hayatını doğrudan etkileyecek bir kırılma yaratacak. Hicranın durumu ise hem duygusal hem de stratejik açıdan belirleyici bir noktada duruyor. Onun hayatta kalma mücadelesi aslında birçok karakterin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak bir sınav haline geliyor. Eğer bu mücadeleden güçlenerek çıkarsa, geçmişte kurulan tüm dengeleri sarsabilecek bir etki yaratabilir. Ziyan Ağa'nın bulunduğu durum ise eski düzenin son kırıntılarının da yok olup olmayacağını belirleyecek bir sembol gibi ilerliyor. Onun gücünü kaybetmesi ya da tamamen sahneden çekilmesi, yeni bir düzenin kurulmasını hızlandıracak bir etki yaratabilir